Dostlar selamünaleyküm. Adalar Denizi'nde yeni bir gerginliğe doğru ilerliyoruz. Yunanistan, çevrecilik ya da doğayı koruma maskesi altında Adalar Denizi'nde çok geniş bir alanda deniz parkı ilan edeceğini açıkladı ve Türkiye buna çok sert tepki gösterdi. Peki nedir bu deniz parkı? Amacı ne? Görünen amacından bahsetmiyorum. Arka plandaki amacı ne? Bugün bu soruları cevaplayalım ki gerginliğin ne boyutlara ulaşabileceğini hep birlikte görelim. Ve videoya başlamadan da kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızın daha geniş bir kitleye ulaşması için bize verebileceğiniz en büyük destek bu olur. Videonun konu başlığı Yunanistan olduğunda içeriğinde hayırlı bir şey olsa artık gerçekten şaşıracağım. Adamlar ne olduklarına bakmadan sürekli bir genişleme hayaliyle yaşıyorlar. Bunu da sadece Türkiye'ye karşı yapmıyorlar. Mesela en basitinden Libya'da bir fetret benzeri dönem yaşanınca hemen Yunanistan Libya karasularına çöktü. 38 bin kilometre kare gibi devasa bir alanı almaya çalıştılar. Sonra Türkiye devreye girdi, Libya'yı destekledik ve Yunanistan'ın bu hamlesini boşa çıkardık. Geri çekilmek zorunda kaldılar. Ama denediler yani. Adamlar bir şekilde genişlemeye çalışıyorlar. Tabii ki başkalarıyla olan sorunları bizi bir yere kadar ilgilendiriyor. Bizim için önemli olan bizim yaşadığımız sorunlar. Ve bu konuda da çok fazla başlık var. Türkiye ile Yunanistan karşılıklı kıyılara sahip olduğu için çok fazla sorun yaşayabiliyoruz. Bir de Yunanistan'ın tabii anlaşılamaz bir devlet olmasıyla alakalı bu. Özellikle 2010'ların sonlarına doğru Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliklerden dolayı Yunanistan'la çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Yani normalden daha da fazlaydı. O dönem batılı güçler Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaza çökebilmek için Yunanistan'ı kullanarak buraya geldiler. Ve Yunanistan da onların gazına gelip Türkiye ile aşık atabileceğini filan düşündü. Ama tabii realitede işler pek öyle yürümüyor. Ona desteğe gelenler dahil herkesi Doğu Akdeniz'den püskürttük. Tabii orada işlevsiz kaldıkları zaman yapabilecekleri en iyi şey Türkiye ile normalleşme sürecine girmekti. Onlar da bunu yaptılar. 2023 yılının başından beri bir yumuşama süreci var. Türkiye ile Yunanistan arasında bu süreç devam ediyor. Hem heyetler hem de liderler bazında görüşmeler yapılıyor. Ilımlı mesailer veriliyor. Ama sadece bu görüşmelerde ılımlı mesailer veriliyor. Sonrasında yine her şey olduğu gibi devam ediyor. Çünkü bu süreç boyunca Türkiye hep olması gereken gibi davrandı. Yani bir yumuşama süreci olduğu için biz kesinlikle gerginlik çıkaracak açıklamalardan ve söylemlerden kaçındık. Ama Yunanistan için aynı şey hiçbir zaman geçerli olmadı. Yunanistan, Türkiye'nin bu iyi niyetli tutumundan faydalanmaya çalıştı. Bu tutumdan kazanımlar elde etmeye kalkıştı. Bu süreç boyunca da sürekli Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz ile ilgili hukuksuz tezlerini ortaya atıp durdular. Türkiye bunların birçoğuna elbette gereken cevabı verdi. Ama hangi konuda cevap vermediysek o konuyu aldılar ve kendilerini haklı çıkaracak bir şekilde dönüştürdüler. Türkiye cevap vermeyince gördüğünüz işler dediler. Bir yumuşama süreci yaşanınca Türkiye de hukukun gerektirdiği kazanımlarımızı kabul etmeye başladı. Yani 2023'ten beri yaşanan yumuşama süreci kesinlikle Türkiye ile Yunanistan'ın aynı bakış açısında yürüttüğü bir süreç değil. Türkiye bu süreçte sorunların masada çözümünü amaçladı. Yunanistan ise bulduğu her fırsatta yeni gerginlik sahaları oluşturmayı ve yeni kazanımlar elde etmeyi. Aslında bugün konumuz da tam olarak böyle bir konu. Yine Yunanistan'ın farklı bir maske altında kazanım elde etmeye çalışmasını konuşuyoruz. Öncelikle ne olduğunu kısaca bir özetleyelim. Geçen yıl Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı Atina'da yapıldı. Yunanistan bunu fırsata çevirmeye çalıştı ve burada Adalar Denizi ve İyon Denizi'nde deniz parkı ilan edeceğini açıkladı. Yerler resmi olarak açıklanmadı henüz ama Yunan basını nerede ilan edileceğini paylaştı. Birincisi Milos Adası'nın batısından Nisiros Adası'na kadar uzanıyor. Burada 11 ada ve adacığı kapsıyor ve 3000 mil karelik bir alanı kaplıyor. Adalar Denizi'nin güneyinden başlayıp güneydoğuya doğru devam ediyor ve Batı Anadolu'da Datça Yarımadası'nın karşısına kadar uzanıyor. İkinci kısım İyon Denizi'nde. Kefalonya Adası'nın kuzeyinden başlayıp Kitire Adası'na kadar 5000 mil karelik bir alanı kapsıyor. İyon Denizi'nde ilan edecekleri kısım bizi ilgilendirmez. Zaten muhtemelen Avrupa Birliği için de burası bir sorun teşkil etmeyecektir. Kendi aralarında anlaşırlar. Ama Adalar Denizi'nde ilan edecekleri alan Türkiye ile bir gerginliğe sebep olacak. Bunu ne zaman ilan edecekler derseniz bu ayın sonunda ilan edecekleri söyleniyor. Ki zaten bunu kendileri de açıkladılar. Bu sene Okyanus Konferansı Fransa'da yapıldı. Bu konferansta Yunanistan'ın Başbakanı Mitsotakis ay sonunda bu deniz parklarını ilan edeceğini söyledi. Yani bu ay sonu gelmeden Adalar Denizi'nde ciddi bir gerginlikle karşılaşacağız muhtemelen. Şimdi gelelim esas soruya. Neden gerginlik çıkacak burada? Yani deniz parkı nedir? Deniz parkı aslında doğayı koruma amaçlı ilan edilen bir alan. Mesela burada da İyon Denizi'nde ilan edilecek olan deniz parkı deniz memelileri ve kaplumbağaları için koruma alanına dönüştürülecek. Adalar Denizi'nde ise deniz kuşları için bir deniz parkı oluşturulacak. İlan edilen bu alanlarda korunacak olan doğal unsurlar neyse onlarla ilgili devletler sınırsız şekilde yani hiçbir kısıtlama olmadan yasalar çıkarabiliyorlar. Yani insan faaliyetlerini bu çevreyi korumak için istedikleri gibi kısıtlayabiliyorlar. Deniz parklarının bazıları da su altındaki doğal güzellikleri insanlara göstermek
göstermek için, yani turistik amaçlı ilan edilebiliyor. İlk bakışta insanın aklına şu soru geliyor. Bunda ne var? Yani doğayı korumak için atılan adımlar neden bizi rahatsız etsin? Burada zaten Yunanistan'ın sordurmak istediği soru da bu. Birleşmiş Milletler önünde deniz varlığımızı korumaya çalışırken Türkiye bunu da engelliyor demek istiyorlar. Ama mesele orada ilan edilen parkın amacı değil. Mesele ilan edilen sınırlar. Bunlar bütün dünyada kıyı devletinin karasularında ilan edilir. Yani atıyorum İngiltere böyle bir şey ilan edecekse kendi hakim olduğu karasularında sadece bunu ilan eder. Dışarı çıkmaz. İhtilaflı sularda bunu yapmaz. Yani dünya üzerinde şu an bulunan deniz parklarının neredeyse tamamı kıyıya yakın ve büyük çoğunluğu da ülkelerin kendi karasularında bulunuyor. Ama Yunanistan için bu durum geçerli değil. Çünkü Adalar Denizi Türkiye ile Yunanistan arasında egemenliği tartışmalı olan çok sayıda ada ve kayalık barındırıyor. Bu kayalıklardan bazıları yüksek dalgalarda dahi su üzerinde kaldığı için uluslararası hukukta da ada olarak kabul ediliyor. Yani ada denilebilmesi için üzerinde yerleşim yerlerinin oluşturulması gerekmiyor. Yüksek dalgalarda bile suyun altında kalmıyorsa uluslararası hukuka göre adadır burası ve bu adaların her birinin karasuları hakkı da vardır. Adalar üzerinde yaşanan egemenlik tartışmasının en büyük sebeplerinden biri de bu karasuları sınırlarıdır her zaman. Yani bu ada kime ait diye bir kavga yaşandığında aslında devletin istediği şey adadan ziyade onun karasuları sınırları oluyor. Adalar Denizi'nde de bu mesele şu an çözülmedi. Yani Yunanistan'ın deniz parkı ilan edeceğini söylediği yerde uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş olan bir sürü ada, adacık ve kayalık var. İşte Yunanistan kendine ait olmayan bu adaların olduğu bölgede deniz parkı ilan ederek aslında buralar benim demiş oluyor. Yani ilan ettikleri bu deniz parkı Türkiye'nin karasularındaki haklarını ihlal girişimi anlamına da geliyor. Tabii ki Türkiye buna müsaade edemez. Bir de karşılıklı kıyıları olan devletler, yani karasularını anlaşarak kullanmak zorunda olan devletler bu tarz kararları tek başlarına veremezler. Yani Yunanistan'ın bu konuda Türkiye ile müzakere sürecini başlatması ve iki ülkenin ortak kararlarıyla bu parkların ilan edilmesi gerekiyor. Ancak ve ancak böylece sorunsuz şekilde bu parkları ilan edebilirler. Ama Yunanistan'ın böyle bir girişimi yok. Böyle olunca da mesele doğa gibi görünse de tabii ki Türkiye'nin böyle bir şeye izin vermesi mümkün değil. Peki esas soru şu: Türkiye ne yapacak? Türkiye şu an süreci izliyor. Zaten geçen seneden beri bu deniz parkı meselesine defalarca tepki gösterdik ve bu ay sonunda ilan edeceklerin açıklamalarından sonra o bölgeye iyice yoğunlaştık. Şu an ne yapacaklarına bakıyoruz. Ne yapacakları belli olduğunda Türkiye elbette gereken adımları atacak. Zaten Nisan ayında bütün denizlerimiz için deniz mekansal planlamamızı duyurmuştuk. Bu planlamanın içeriğinin daha da doldurulması gündemde. Sonra da Birleşmiş Milletler nezdinde tescil için gerekli başvurular yapılacak. Ama bunun yanında tahminim Türkiye diplomatik girişimlerde bulunacak ve böyle bir şeye müsaade etmeyeceğini üst perdeden ilan edecektir. Bu da Yunanistan'ın her zaman yaptığı gibi kendi çalıp kendi oynadığı bir süreci beraberinde getirir. Yani Yunanistan ilan eder ama orada bu yönde bir çalışma yapamaz. Çünkü Türkiye buna müsaade etmez. Bunu daha önce Mısır'la imzaladıkları anlaşma gibi düşünün. Türkiye Libya ile deniz yetki alanlarını belirleyen bir anlaşma imzalayınca onlar da Mısır'la çok zorlama bir anlaşma imzalamışlardı. Ama tabii ki ölü doğan bir anlaşma olmuştu. Bu da ölü doğan bir proje olarak kalacaktır. Ama yine de ay sonunu beklemekte fayda var. Bakalım Yunan Başbakanı böyle bir açıklama yapabilecek mi? Yapabilirse de sonrası nasıl olacak? Allah'a emanet olun.